Bir anda Yamaç Koçovalı'ya dönüşen Devran, Boran'ın katilini buldu ve bu dakikadan sonra neler olacak? Devran, Hakim ve Cesur'un işin içinde olduğunu nasıl çözecek? Bu konuda bomba ve ters köşe sahneler bizi bekliyor. Öte yandan İmre'nin Devran'la ilgili ince planları dizideki dengeleri değiştirecek. Esme ise beklenmedik sürprizlerle karşımıza çıkacak. Devran'ın asıl partneri İmre mi yoksa Esme mi? Bu senaryo ile ilgili bomba detaylar verildi. İskender'in sıradaki hedefi ise herkesi şaşırtacak. Birazdan tüm bunlardan ve daha fazlasından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. 2 bölüm önce İskender'den Devran'a ters köşe gelmişti. Şimdi ise Devran'dan İskender'e akıl dolu bir ters köşe geldi. Dizideki akıl oyunları takdire şayan fakat biraz daha aksiyonun artması gerek. İzleyiciler olarak tam bunu düşünürken sahneyi Yamaç Koçovalı'yı hatırlatan bir Devran çıktı. Elbette Çukur ve Deha dizisini kıyaslamıyoruz ancak bu tarz sahnelerin biraz daha artması gerek. Evet, bir yandan kargının parasını halletmeye çalışan Devran, içerideki adamı sayesinde Cesur'un beklemediği bir hamle yaparak Çağlar'ı buldu ve kardeşinin hesabını sormak için taş üstünde taş bırakmamaya kararlı. Peki Çağlar konuşup her şeyi anlattı mı? Muhtemelen bu sahnede Devran hiçbir şey öğrenemeyecek. Çağlar'ın patronunun kim olduğunu ve Boran'ı öldürme emrini kimin verdiğini öğrenemedi. Fakat bu işin peşini bırakmayacak ve ilerleyen bölümlerde önce Hakim'e sonra Cesur'a ulaşarak büyük yüzleşmeler yaşayacak. Çağlar'ı ise eğer ailesiyle tehdit ederse konuşturabilir veya takip altına alarak kime çalıştığını öğrenebilir. Onun dışında Çağlar zaten Hakim'i satmayacağını Cesur'a söylemişti. Fakat Hakim Çağlar'ı konuşmaması için etkisiz hale getirebilir. Öte yandan Devran, Cesur'la Çağlar'ın bağlantısını öğrendikten sonra Cesur'la karşı karşıya geliyor ve bu ikili arasında yaşanacak olan kapışmaların ilki gerçekleşti. Kapışmalar olacak diyoruz çünkü bu ikili daha çok karşı karşıya gelecek. Cesur kendini her türlü sıyırabilir ve bu yönde kritik hamleleri olacak. Çünkü Cesur İskender'den bile daha zeki ve Devran'ı bir hayli zorlayacak. Ayrıca eğer Devran Hakim'in biletini keserse bu durum daha da büyük bir savaşın fitilini ateşler. Çünkü böyle bir durumda Karga ile işler bozulur ve ortalık karışır. Ancak Karga şimdiye kadar kadınlara ve çocuklara dokunma izliyordu. Eğer Hakim'in henüz çocuk yaşta olan Boran'ı öldürdüğünü öğrenirse Devran'a hak verebilir. Ancak yine de tüm dengeler yeniden kurulur. Yeni kurulacak olan dengede ise eli kolu her yere uzanan Sophie, Devran için çok büyük bir güç desteği olacak. Şimdi gelelim diğer bomba sürprizlere. Devran hem İskender'e hem de İmre'ye büyük bir ders verdi. İmre'nin Devran'dan etkilendiği bir gerçek. Aslında İmre, Karga'nın ona sunduğu zenginlikten hoşlanan veya asıl amacı para olan bir karakter değil. Derin ve duygusal bir geçmişi var. Bunu ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz. Devran'ın İmre'ye söylediği "ben senin gibilere düşmem, benim için önemli biri değilsin ve olmayacaksın" cümleleri İmre için yeni bir mücadeleyi başlatacak. Bu cümleleri hazmedemeyen İmre, Devran'ı etkilemek ve aklını başından almak için harekete geçecek. Zaten daha ilk dakikadan boynundan öperek bunun sinyalini verdi. Hatta bu sahnede İskender ve Aysel, İmre ile Devran'ı kendi gençliklerine benzetti. İmre Devran için bu söylediklerini fitil fitil burnundan getireceğim diyerek çarpıcı hamleler yapacak. Hatta bu konuda Karga, İmre'nin Devran'a olan ilgisini fark edince fazlasıyla sinirlenecek ve Devran'la karşı karşıya gelmesine neden olacak. Devran'ın da İmre'den etkilenmesini bekliyoruz ancak Devran'ın asıl partneri çocukluk aşkı olan Esme. Fakat bu ikilinin arası bir hayli bozulacak ve hatta ayrılığa doğru gidecekler. Esme doğal olarak kıskanmaya başladı ve kaderinin Gülce gibi olmasından korkuyor. Annesi de bu konuda Esme'yi uyardı ve bu dakikadan sonra Esme yeni sürprizlerle karşımıza çıkacak. İmre konusunda Devran'dan beklediği tepkileri göremeyen Esme giyim tarzını bile değiştirmeye başlayacak. Hatta Cesur'la olan diyalogları giderek artacak. Bakalım Aysel ve İskender eşittir Devran ve İmre olacak mı? Devran'ın iyilikte dahi sloganın hakkını vermesi için babasının yolundan gitmemesi gerek. Peki sizce Devran İmre ile mi yoksa Esme ile mi olmalı? Bu konudaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi gelelim İskender'in sıradaki hedefine ve dizinin reyting durumuna. Aysel'in etkisiyle ailesine düşman olan İskender, Devran'ın yaptıklarını hazmedemeyince karşı atak yaparak Devran'ı ailesiyle test edecek. Bu konuda Ferman'ı hedef alabilir. Aysel geçtiğimiz bölümde odaları dolaşarak Ferman'ın bahisçi olduğunu, Yaman'ın alkolik, Devran'ın ise bir hastalığının olduğunu öğrenmişti ve hatta ilaç şişesini almıştı. Aysel bu bilgileri de İskender'le paylaşabilir. Kısacası Devran yine İskender yüzünden ailesiyle sınanacak. Bunun yanı sıra dizinin reytinglerine baktığımızda şimdiye kadar Teşkilat dizisiyle sıkı bir rekabet içinde olduğunu gördük. Bazen Deha, bazen Teşkilat birinci oldu. Son bölüm reytinglerinde ise yükselişle beraber Deha, totalde 6.16, AB grubunda 7.01 ve ABC grubunda ise 7.89 reyting alarak zirvede yer aldı.
Yeni ve sürpriz videoları kaçırmamak ve anında izlemek için kanala abone olduktan sonra bildirimleri mutlaka açalım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.